Şimdi üçüncü case'de bu sefer son durumu ve zamanı, son zamanı serbest. Hem final state serbest. Gördüğünüz gibi farklı noktalarda gelebiliyor. Objective function üzerinde tabii. Bir de zaman olarak da herhangi bir zaman bitiş zamanı tanımlanmamış. Şimdi böyle sistemler için ihtimallik koşullarını araştıracağız. Evet, case 3'teyiz. TF x free, x0 t0 fixed, sabit olan koşul. Yine burada state trajektörisini, yani state'in artım miktarını değerlendirmiş. Delta xf not specified tf artı delta tf şeklinde. Delta c artım miktarını oluşturmuş. Delta c fonksiyonelin artım miktarı. Bakın Lagrange Euler formülasyonunda bunu yerine koyuyor. Şu delta xf'leri delta f yerine koyuyor. Delta tf'yi yerine koyuyor. Ondan sonra buradan bir ilişki çıkartacak. İşte bu ilişki biraz uzun. Burada case'ler, burada iki tane olasılık ortaya çıkıyor. En sonunda delta c'ye şu ikisini yerleştirdiğimizde delta c denklemine iki tane olasılık çıkıyor. Birincisi tf ile xf arasındaki bağıntı. Bağıntı biliniyorsa. Şimdi two conditions diyelim şuna. Birinci condition'da xf and tf are unrelated. Yani tf xtf final zamanı, bitiş zamanı ve bitiş durumu unrelated, yani independent. Their coefficients must be zero. O zaman transversality condition yazıyoruz. Transversality condition iki şartın sağlanması oluşturuyor. Şöyle bakacağız. D fi x datkasına, fakat hangi koşullarda sınır koşullarını buraya eklediğimizde x yıldız tf x dat yıldız tf ve tf eşittir 0 olacak ve burası aynı şekilde eksi eksi d bölü dx, şöyle d bölü dx dat çarpı x dat tf çarpı x yıldız tf eşittir 0 olacak. Evet, o zaman bu case için independent olursa transversality condition bu olmuş oluyor. Şimdi üçüncü case inceliyorduk. Üçüncü case'de de hem xf hem de x final, yani değişimi, hem de t final değişimi serbest, eğer bilmiyorsa. O zaman dedik işte burada
XF ile TF arasındaki ilişki belirlenmemişse yani independent'sa bu şekilde değerlendiriliyor. Şurada tamamen independent. A case'i. A case'deki transfer set condition'lar bunlar. Şu iki tane T yazılmış galiba. Bu da nereden çıkartılıyordu? Buradaki sınır koşullarımızı hem durumdaki hem zamandaki delta TF ve delta XF sınır koşullarını ne yapıyorduk? Lagrange Euler denklemine entegre ediyorduk. Oradan çözümleme yapıyorduk. O denklemi sağlaması gerekiyor o sınır koşullarında. O sınır koşullarını da sağlayınca bu eşitlik çıkıyor ortaya. Şimdi diğer B için yapıyoruz. B durumunda da şu iki denklem eşitlik sağlanırsa diyor şunu imply ediyor. Yani bunu sağlıyor aslında. O zaman şu denklemi tekrardan üçüncü olarak en son transfer set condition'ı çıkartıyoruz buradan. O iki denklem üst üste çözülünce yani şu ikisi çözülünce birbirine zamanı çözülünce zaten şu çıkıyor. Bu sonuç çıkıyor ortaya. Phi xtf xtf Statılız tf eşittir sıfırmış. Tamam. Tf'yi koyacağız. O zaman objektif açıda bu tf'de sıfıra eşitleyince ikisi bağımsızsa bu koşul ortaya çıkıyor. Yani buradan problemi çözüyoruz. Önce tabii Lagrange Euler denklemini çözmemiz lazım. Orada diferansiyel denklemi çözüyoruz. Diferansiyel denklemi çözdükten sonra sınır koşullarını yerleştiriyoruz değil mi? Optimal condition, optimal trajectory, bulmak için state trajectory. Yani amacımız burada belli zaten. Bunu sürekli her zaman söylüyoruz. İkincide de TF ve XTF birbiriyle ilişkiliyse yani TF and XTF are condition B'de. Yani dolayısıyla bizim ne oluyor? Dört ayrı special case oluyor değil mi? Bundan sonra bir başka special case'imiz yok. Evet. XF free TF fixed olan var. TF free XTF fixed olan var. Specified olan var. Üçüncüde de işte ikisi de serbest oluyor. İkisi de serbestte de iki tane case var. Yani toplamda dört tane. Dört tane ayrı transfer set condition'ı çıkartıyoruz. Biz problemi tanımlıyoruz önce. O problemden o condition'ı da sağlayacak şekilde boundary condition diferansiyel denklemi çözülüyoruz. Dolayısıyla onu eşleştirmemiz gerekiyor. Şimdi burada da XTF and TFR related olursa yani not independent birbirine fonksiyonu yani neighbor related dependent related dependent olursa yani birbirinin fonksiyonu cinsinde. Mesela delta xtt delta tf'nin fonksiyonu olacak şekilde belirleniyor. Theta diye bir final yani the final value of the specified moving point by the defined definition. XTF'nin delta tf diye tanımlıyor. Dolayısıyla o fonksiyonu biliyorsak biz delta tf'yi çıkartabiliriz oradan. Çünkü neden? TF ile şey arasındaki yani XTF arasındaki delta XTF arasında bir fonksiyon var. Şu ikisi arasında bir fonksiyon var. Buradan sen final state'i belirleyebiliyorsun. Nedir? Delta XTF bölü DF eşittir delta TF. XTF'ye teta TF dedik ya. Delta işte teta bölü dt olmuş oluyor. dxf bölü dtf eşittir delta teta bölü dt oluyor. dxf'i ortaya çıkartmak için delta tf'yi bu tarafa atıyoruz. Denklemin sağ tarafına atıyoruz. O zaman böyle bir lineer bir approximation çıkıyor ortaya. Lineer bir şey. Çok sonsuz küçük. Çünkü sonsuz küçük değişim olduğu için bunu bir lineermiş kabul ediyoruz. Daha sonra yine Euler'le Lagrange Euler denklemini entegre ederek nedir? Transversal condition yapıyoruz.
Bunların hep ispatları kitapta var. Sadece sonuç kısmıyla ilgileniyoruz dedik değil mi? Yani en son bulduğumuz transversal condition'larla ilgili. Bunların nereden çıkartıldığı kitaplarda var ispatları. Oradan detaylı bakarsınız. Şunu yazacağız o zaman. Transversal equation condition'ı yazacağız. Phi x tf x yıldız tf virgül x dot tf tf artı şöyle yazalım. D phi bölü dx d phi bölü dx dot x tf x dot tf dx çarpı diyoruz. Çarpı şu kısım d, ona da delta teta delta teta delta t delta t delta t delta t tf olmuş oldu şu. Eksi x dot yıldız tf. Tamam, eşittir sıfır olacak şu. Tamam. Bu transversal condition'ımız. Burada teta'yı tanımlamamız lazım. Teta'yı başta tanımladık zaten. Bunu da yazalım hemen. Transversal condition dedik. Bu case için. Peki. Şimdi teta. Teta da bir fonksiyon değil mi? Teta'da nasıl bir fonksiyon? X tef art, çünkü zaten onun verilmesi gerekiyor. Probleme göre onu siz bulmanız gerekiyor. Şu teta fonksiyonu şeyi tanımlıyor. XTF'yi tanımlıyor yani. XTF şöyle gösterelim. XTF eşittir teta TF dedik. Oradan da delta XF eşittir delta XF bölü delta T. Delta XF eşittir. Şunu kısmi türevi. Neye göre kısmi türevi? Delta T'ye göre kısmi türevi. Tamam, teta'yı da böyle tanım. Şimdi bir tane örnek çözelim. The curve of the minimum length of the origin P00 and line. Şimdi teta eşittir, teta t eşittir 2 eksi t verilmiş. Yani t final ile t arasındaki ilişki burada bilindiği varsayılıyor. Tamam, theta eşittir 2 eksi t dedik. We know that from the previous examples that extremes for the minimum length problem straight line families. Tamam, bunun ekstrem yani zaten buradaki en kısa nokta iki doğru arasındaki en kısa nokta. Bu da çizgi şey olduğunu, line fonksiyonu olduğu biliniyor. X'in optimal trajektorisi yani C1T artı C2. Applying the left hand boundary condition yani x0 bilindiği koşulunda x0'ın sıfır olduğu koşulda başlangıç koşulunu. Yani şu noktadan başlıyoruz. Orijinden başlıyoruz. O zaman C2 sıfır olacak. Burası gitti. C1T. O zaman ne olacak? C1T kalacak sadece elimizde. Bunun için de final state'deki koşulu bilmek lazım. Sınır koşulunu bilmek lazım. Final'daki sınır koşulunu bilmek lazım. Objective function'ımız neydi? Curvature'ın yani minimize etme problemiydi. Bu arasındaki distance'ı
Bu radius of the curvature bu şekilde hesaplanıyor. 1 artı x datın karesinin karekökü. Fi'miz o zaman nedir? 1 artı x datın karesinin karekökü. Buradan Euler denklemini aldık, çözdük. Daha sonra o zaman x dat yıldız eşittir c1. Burada Euler denklemini çözdük. X dat yıldız eşittir c1. Bunu tabii t final state için uyguladık. Final'da yerine koyacağız yani. X yıldız c1t ise x dat yıldız ne olur? c1 olur sadece. O zaman x dat yıldız gördüğümüz yere c1'i koyacağız. Buradaki denklemi transversality condition bu. Transversality condition'ı burada nasıl yazıyorduk? Şunu yazıyorduk değil mi? Çünkü neden? Bize theta verilmiş zaten. Theta verildiği için transversality condition olarak şunu yazıyorduk. Fi'nin kendisi yani fi'nin kendisi final state'deki zamanı artı d fi bölü dx dat x data göre türevi çarpı d theta bölü dt d theta bölü dt. O da zaten kendisi oluyor değil mi? X de final şeyse c1 ise bunun zamana göre türevi de d theta bölü dt. Theta verilmiş 2 eksi t'den. Bunun zamana göre türevi zaten şey olacak. Eksi 1 çıkacak değil mi? Dolayısıyla bu eşittir 0 diyeceğiz o denkleme. Eşittir 0 dediğimizde şu şekilde bir ikinci derece kuadratik bir denklem çıkmış oluyor. Bunu sıfıra eşitleyince C1'i buluyoruz. C1 de 1 oluyor. Asıl bizim denklemimiz neydi? C1 de 1 ise zaten T olmuş oluyor. X yıldızın optimal trajektorisi T olmuş oluyor. Şimdi şeye geçelim. Evet, bununla ilgili bir problem verirse yani ne olacak? Bize zaten delta TF yani theta TF'nin fonksiyonun verilmesi lazım. O fonksiyon verilmezse zaten problemi çözemeyiz. O fonksiyon verilirse o zaman related dependent oluyor. O dependent koşulunda da bunu entegre ediyoruz. Bunları çözdük. Eğer unrelated ise zaten şu denklemi, şunun transfer set condition çözüyoruz. Şuna virgül diyelim. Involving dependent variables. Burada bizim önceki bağımsız değişkenimiz sadece x'ti. Şimdi artık bir tane vektör yani. Bağımsız birden fazla değişken, çok değişken fonksiyon olacak bu. Çok değişkenli fonksiyon olunca ne oluyordu? Euler denklemini her bir değişken için çözüyorduk değil mi? Şu bizim Euler equation'ımızı her bir değişken için çözüyorduk. Ve tabii ki de her bir değişken için boundary condition'ları neye uygulayacağız? Her bir değişken için uygulayacağız. Fixed end problems için. Fixed end problems için deniyoruz. Fixed end problems için de zaten boundary condition'lar tanımlı olmuş oluyor. O zaman buradaki xf'lerin hepsini yerleştiriyoruz yani. Buradaki Euler equation'a yerleştiriyoruz. Her bir boundary condition. Bir tane örnek çözelim. J eşittir, Jx eşittir. Şöyle bir fonksiyon verilmiş olsun bize. Fixed end'in koşulu neydi? O special case olmamış koşulu. Yani boundary condition'larda fixed end verildiyse xtf de biliniyor, şey de biliniyor. xtf de biliniyor, xf de biliniyor. Yani bu ilk aslında bizim yaptığımız şeydi. Fixed end problemiydi. Fixed end probleminde sadece bunu çözüp boundary condition'ları yerine koyuyoruz. Onda problem yok. Fakat belirlenmemişse yani specified değilse problemde function'ın işte gideceği son state ve zaman belirlenmemişse o zaman burada variable problemi düşüyor. Orada o zaman ona uygun neyse, o case'e uygun neyse oradaki transversality condition'la birlikte çözüyoruz. Hemen sonra tablo. Bunu bir tablo yazabilirsiniz yani. Bunu bir tablo oluşturun. Buradaki transversality condition'ları alın böyle. Mesela bu case için buymuş. Buradaki condition neymiş? Buradaki condition şuymuş. X, TF free XF specified'da. Buradaki condition şu.
Buradaki de bu. Şimdi artık probleme göre tanımlayıp bunları şey yapacağız. Problem nasılsa onu çözeceğiz öyle bir şekilde. Şimdi bakalım bir tane örnek varmış burada. Bir tane ne diyor bize? Evet, burada artık örnekler mesela. Burada örnekleri çözmüş. Bunları kapatıyorum. Sonra variation problem geçiyor şurada. Tamam, şundan devam ediyoruz. Şimdi C demiş. C'yi vermiş. C eşittir. C x şu x vektörü neden yazıyoruz? Çünkü birden fazla değişken var. Aşağıda şu vektör formunda yazıyoruz. O yüzden. Birden fazla değişken olduğu için iki tane varmış bu örneğimizde. Bir tane şeyimiz var. İntegral sınırlarımız var. İntegral sınırları sıfırdan pi bölü 4'e. Yani final time biliniyor. Final time pi bölü 4. Pi bölü 4 demiş. Tamam. 1 bölü 2 x1'in karesi. X1'in karesi artı 1 bölü 2 1 bölü 2 x2 datın. X2 datın karesi artı x1 dat çarpı x2 dat değil mi? x1 dat çarpı x2 dat. Tamam, güzel. x2 dat dt. dt tamam. Boundary condition'lar neler? x1 0, x1 0 1'miş. x1 pi bölü 4 x1 pi bölü 4 kök 2'ymiş. Tamam. x2 0 x2 0 neymiş? x2 0 1'miş. x2 x2 pi bölü 4'te free'miş, serbest. Yani bize xtf, bu sefer xtf serbestmiş. xtf'nin serbest olduğu case'e bakarak karar vereceğiz. Şimdi o zaman fi'miz ne oluyor? Fi'miz şu içerisindeki oluyor. Objective function içerisindeki şey denklem. X'e x data ve t'ye bağlı olarak değişiyor. Fix state'lere x 1 bölü 2 x1'in karesi artı 1 bölü 2 x2 datın karesi artı x1 dat x2 dat. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Euler denklemi çözüyoruz. Bunu nerede çözeceğiz? MATLAB'de çözeceğiz. Önce problemimizi tanımlayalım. Problemimiz bu. Şimdi MATLAB'i açalım. Evet, Calculus of Variation koduna baktık. Tamam, şunları bir kapatıyoruz. Heh, tamam, burada kodlar var. Şimdi ne demiştik buna? Functions involving several independent variables. Evet, şimdi burada bir düzeltme yaptık. Çözüm adımlarımız bu şekilde zaten. Şimdi böyle bir tane bize function'ı verildi. Bunun ne yapıyoruz? Ekstremum trajektörilerini bulmak için ne yapmamız lazım? Lagrange Euler denklemini çözmemiz lazım bir kere. Bunları tanımlayıp Lagrange Euler fi'yi tanımlıyoruz. Fi'yi burada tanımladık. 0.2 karesi 0.5 x1'in karesi x2 datın karesi x1 dat çarpı x2 dat. Sonra bunları ayrı ayrı Lagrange Euler denklemlerini yazdık. Çözdük. Ekstremum 1, ekstremum 2. Sonra burada ne yapacağız? Denklemleri tanımlayacağız. Çözümde denklemler çıktı bize. Bunu çözdürünce çıktı. Ekstremum 1 zaten şu x1 çarpı x2 x1 çarpı x2'nin ikinci dereceden türevi eşittir 0. Ekstremum 2 de eksi x2'nin türevi çarpı eksi x1'in ikinci dereceden türevi eksi x2'nin ikinci dereceden türevi eşittir 0. Sonra condition'lar verilir. Condition'larda neler verildi soruda? 4 tane condition var. Bir tanesi tanımsız. Bir tanesi free, serbest. x1 eşittir 0 eşittir 1. x2 eşittir 0 1. x1 pi bölü 4 kök 2. x2 pi bölü 4 free.
x2 pi bölü 4'ü yazmıyoruz o yüzden. Şurada x1 0 eşittir 1. x1 pi bölü 4 kök 2. x2 0 eşittir 1 dedik. Yazdık. Equation condition'ları yazdık. Ondan sonra çözdük şu iki denklemi. Şu iki diferansiyel denklemi çözdük. Solution nokta x1 için, solution x2 için de c1t eksi sinüs t kosinüs t artı x2. Sonra transversality condition bulacağız. Neden? Çünkü şey belli değil. Final state belli değil. Final state free olduğu için buradan ne yapıyoruz? Tablodan bakıyoruz. Nedir bizim tablodaki transversality equation'ımız? Xf free, xtf fixed. Hemen dx d fi bölü xf nokta eşittir 0 olacak transversality condition. O zaman ne olacak? T equation eşittir dedik. Fi x2 dot. Neden? Bize x final yani x2 final'ın şeyi verilmiş ya. Soruda şu bilinmiyor değil mi? Şu bilinmeyene göre x2 dot olacak o. x2 dot tf olacak yani. te o zaman ne olacak bu te? x1 dot artı x2 dot eşittir 0 olacak. Güzel. Hemen geliyoruz. Burada zaten bizim x'lerimiz belli. x1'e x2'ye belli değil mi? Bunun türevini aldık. Artı bunun türevini aldık zamana göre. Toplamları eşit. Toplamları 0 olacak şekilde yazdık. Buradan C1 katsayısı çıkıyor. Bu işlemi böyle çözünce C1 0 çıkıyor. C1 0 çıkıyorsa o zaman burası gitti. Transversality çözdükten sonra C1 şurası gitti. C1 0 çıkacağı için. O zaman artık tamamen fully defined olmuş oluyor. Trajeklerimiz bizim şöyle fully defined oluyor. Şu kosinüs t artı sinüs t eksi sinüs t eksi kosinüs t artı 2. Tamam, optimal trajeklerimiz bu. Peki güzel. Şimdi devam edelim. Equality constraints var. Dynamic optimization equality constraints. Burada da işte evet şey vardır. Constraint kısıt denklem. Mesela bu dinamik equation'da bu function'da bir kısıt eklersek ne olur? Kısıt eklersek lambda f1, lambda f2, lambda f yani lambdayı da çözüyoruz zaten. Bu şeye probleme dahil edip onu da şimdi göstereceğim şey condition'ını. Sabite göre türevini almak ne demek? Yani şey öyle equation'ı lambda sabite göre türevi. Sabite göre türevi sadece bir kısmı kalıyor. Bu kısmı eşittir constraint olmuş oluyor. Bizim constraint equation'ımız oluyor. Bu kısmı o zaman ne olacak? Augmented dynamic optimization with equality constraints dedik. Tamam. Şimdi kısıt şeyimiz verilmiş. Objective function'ımız verilmiş. Phi xt stat t t dt. Şimdi objective function'ımız verilmiş. Equality constraint de verilmiş. Equality constraint equation'ımızda x dot t xt eşittir 0 diyelim. Bir tane de bu da kısıt denklemimiz. Constraint kısıt denklemimiz. Buradan da m tane olsun atıyorum. Fark etmez. Bu önce tek boyutlu için bakalım. Bizim burada yeni bir tane objective function tanımlamamız lazım. Yeni bir tane phi tanımlamamız lazım. Augmented phi. Augmented phi de şöyle oluyor. Phi artı lambda çarpı f diyoruz. Bu Lagrange multiplier'ı anlatmıştım ya statik optimizasyonda. Aynı o Lagrange multiplier'daki gibi yapıyoruz. O zaman phi yeni objective function'ımız. Şuna new diyelim. Yeni objective function'ımız. J eklenecek. J artı lambda katsayı lambda f olacak. J artı lambda f. Bu optimizasyonda da bu kullanılıyor. Denklemlerini bu şekilde ekliyoruz objective function içerisine. O zaman buradan da augmented function'ımız çıkıyor. O zaman phi augmented diyoruz.
Fiilin kendisi artı lambda f olmuş oluyor. Lambda f. Bu çok boyutlu olsa, n tane constraint olsa lambda bir çarpı f1, lambda 2 çarpı f2 öyle öyle gidiyor. Kaç constraint varsa onları ekleyerek yazıyoruz. Tamam mı? Kaç tane kısıt varsa. Mesela function'ımızın içerisinde o zaman augmented function çıkıyor. Phi artı lambda f diyoruz augmented'da. Bu sefer bu augmented function'ın öğelerine ekliyoruz. Phi a eşittir phi lambda tf. Bu tabii çok boyutlu olursa. Çok boyutlu olunca şöyle oluyor. Şunlar hep vektör. Skaler çarpımı. İki vektörün skaler çarpımı. Şu da vektör eşitliği. Tamam, o zaman denklemimiz bu olmuş oluyor. Onu yazalım. D phi augmented d phi x her biri için yani. Her bir değişken için bunun türevini alıyoruz ya. X dot xt x dot t eksi kısmi türevi d bölü dt. Bunu d bölü d x dot'a göre aldık. Sembolik şeyi o MATLAB'de kolay. Sembolik türev işlemi yapıyoruz. Eşittir sıfır. Tamam. Bu sefer bunu ne yapacağız? Augmented fonksiyonun Lagrange öyle alıyoruz. Aradaki fark o. Burada state'lere göre aldık. Tamam mı? State'ler. Constraint'imiz olsun. Bir de constraint'e göre almamız lazım. Değil mi? Constraint'e göre alınca burası sabit, zamana göre değişmiyor ya constraint kısıt. Yani lambda constraint katsayı parametresi. O zaman burası gidiyor. Zaten direkt burası kalıyor. D phi a bölü D lambda eşittir. F o da eşittir sıfır çıkıyor. N tane işte relation. N tane equation olsun. Equation'dan kastımız n tane state. Yani n tane state'imiz olsun. N tane de constraint'imiz olsun. Bunu n tane şey için yazacağız böyle tek tek arka arkaya. Denklem, n tane denklem olacak. N tane state için yazacağız. Bir de bunu ekleyeceğiz üzerine. Bir tane de bu da lambda. With respect to lambda integrali şu an sıfır olduğu için. Burada da artık n tane de constraint kısıtımız varsa burada da kısıtlar gelecek. D phi a bölü D lambda eşittir kısıtlar. Eşittir sıfır olmuş olacak o da. Ekstremum noktasını bulmaya çalışıyoruz ya. Şu o zaman state'lerden gelenler. State n tane state denkleminden geliyor. Ve kısıt denklemini yazalım. Df augmented bölü d kısmı eklemi lambda eşittir sıfır. Bu lambdaya göre zaten artık constraint equation olmuş oluyor zaten. Constraint equation'lar olmuş oluyor. T eşittir sıfır dedik. Tamam. Burada vektör. Bunun vektör yazmamızın n tane de constraint olsa. Tamam mı? Şurada lambda vektörü aslında. Şurada vektör. Şurada n tane constraint equations. Yani m artı n tane denkleme edeceğiz. Onları eş zamanlı olarak çözmemiz lazım. M artı n denklemi simultaneous olarak çözeceğiz. Şimdi bir tane örnek çözelim bununla ilgili. Calculus of variation kısmını şu kod kısmına atıyorum. Şuradan bakarsanız
Şimdi constraint equation optimal. Evet, constraint minimization'a geldik. Constraint minimization probleminde de buradan devam edeceğiz. Dynamic e, dynamic optimization with equality. Tabii bu constraint'ler nasıl olmak zorunda? Equality, equal olmak zorunda. Değil mi? Ama bazen constraint'lerimiz equal olmaz. Eşitsizlik de olur, değil mi? Fakat bu eşitlik constraint'leri için geçerli. Tamam mı? E, Eşitsizlikte çünkü öyle bir denklem kuramazsın. Kuramıyorsun. E, Eşit olması lazım bu constraint'lerin. Tamam, şimdi bir tane soruya bakalım. E, J eşittir. Evet. J verilmiş bize 0 ile 2 arasında. Hemen yazalım onu. Eşittir integral 0 ile 2 arasında x1 x1 x2 artı 1 bölü 2 x1 datın karesi artı x2 datın karesi. Şöyle bir dakika. Evet. Şu çarpı dt. Tamam. Şimdi bir tane problem. Örnek problem. Boundary condition'da şu verilmiş. X2 dat eşittir x1 verilmiş. Tamam mı? Boundary condition olarak. Bu constraint kısıtımız yani. X2 dat x2'nin türevi x2 zamana göre eşit olmak zorunda. Gibi bir kısıt verilmiş. Bu kısıt altında optimize etmemiz lazım. Trajektörimizi optimize etmemiz lazım. Boundary condition'larda bunlar verilmiş. Şu kısıt equality constraint with boundary conditions dediği boundary condition'da şunlar. Jacobian olacak. Tamam. Evet, şimdi burada da boundary condition'lar var. With boundary conditions. Bunlar da bunlar. Yazalım onları da. x1 0 x1 0 1 verilmiş. x2 0 x2 0 1 verilmiş. x1 2'ymiş. Final time'ımız 2'ymiş. x2 2'de 2'de 1 verilmiş. Tamam. 4 tane de şeyimiz var. Boundary condition'ımız var. Problemimiz bu o zaman. Şu objective function'ımız, bu kısıtımız, bunlar da boundary condition'larımız. Bu koşullar altında bizim optimal trajeklerini bulalım. Evet, şimdi nasıl yapıyoruz bunu MATLAB'de? Öncelikle augmented formda yazmamız lazım değil mi? Bir tane kısıt denklemimiz var. O zaman kısıt denklemimizi yazalım. F eşittir x2 dat x2 dat eksi x1 olacak. Eşittir 0. Tamam mı? Constraint'i bu formda yazdık. Peki augmented şeyimizi yazalım. Function'ımızı. Phi augmented eşittir. Şimdi augmented formunda yazıyoruz bunu. E, Bunun şeyini ne derler ona? E, Şu kısmı yazacağız. Değil mi? Bu kısmı yazalım. x1 çarpı x2 x1 çarpı x2 artı 1 bölü 2 x1 datın karesi
Artı x2 datın karesi. Artı dedik. Şurası fi bizim. Orijinal fi'miz. Orijinal fi'miz artı. Lambda bir tane. Lambda bir lambda fark etmez. Bir tane şeyimiz var. Eğer iki tane olsaydı lambda bir artı lambda 2 diyecektik. Lambda bir f1 artı lambda 2 f2 diyecektik. Lambda f. F'de ne olacak? x2 dat eksi x1 olacak değil mi? Burada f. Gayet basit. Ee, Phi argument. Sonra geleceğiz bu phi argument'a göre Lagrange öğeleri çözeceğiz. Sol algoritmayı yazıyorum. Sol Lagrange öğeler equation ve bulacağız. Şimdi bakalım şeyde e, geldik şimdi yazalım. SYMS ne diyoruz burada? Öncelikle x'leri x1t, x2t, x1t, x2t, t diye tanımladık. Sonra fi'yi yazalım. Fi eşittir x1 çarpı x2 artı 0,5 çarpı dif dif x1 dif2 x1 t karesi artı dif2 x2 t karesi değil mi? Yani dersi şey hem anlatırken hem şey yapmak zor oluyor. Burada bir hata mı verdi? x1 çarpı x2 artı 0,5 çarpı dif2 x1 t'nin karesi dif2 x2 t'nin karesi. Evet, tamam, tamam. Hata yok. Şimdi ne yapacağız burada? Fi lambda dedik, bir de lambda tanımlayacağız. Lambda f diyeceğiz. F eşittir x2 dat yani dif2 x2 t eksi x1. O zaman phi augmented phi a diyelim. Phi augmented diyelim. Phi a eşittir phi artı lambda çarpı f. Phi artı lambda çarpı f dedik phi augmented'a. Phi augmented o zaman böyle bir şey çıktı. Tamam mı? Şimdi bunu Lagrange çözdüreceğiz. Ekstremum diyeceğiz. Ekstremum 1, 2 için. İki tane çünkü bizim state'imiz var ya x1, x2 var. İki state için de ekstremum noktaları çözdüreceğiz. Bir de ne için çözdüreceğiz? Kısıt denklemi için değil mi? Ekstremum lambda diyeceğiz. Ekstremum x1, ekstremum x2. Ya e diyelim ona. E x1, e x2, e lambda diyelim. Fi yerine fi augmented yazacağız. Fi augmented olan kısımları yazacağız değil mi? Geri kalan hepsi aynı. Lambda yerine ne yazacaktık? Lambda'da ne yazıyorduk? D fi bölü D lambda eşittir. D fi a bölü D lambda eşittir 0 dedik değil mi? D fi a yani dif 2 fi a çarpı lambda eşittir 0 diyorum. Değil mi? 3 tane denklem çıkacak. 3 denklem 3 bilinmeyen var. Şimdi bunları çözelim simultane olarak. Yani x1'den x2'den tanımlamamışız ya. Şöyle tanımlıyoruz yani. Yani x1 data şey diyelim.
Dif x1 t dedik. Dif x1 t eşittir. x1 dat olsun. x2 dat da dif x2 t olsun. Tamam mı? Böyle yapabiliriz. Böyle de yapabiliriz. Başta da tanımlayabiliriz. Fark etmez, size kalmış. Şimdi ex1 dedik. Ex1 şeyimiz bu. Birinci diferansiyel denklemimiz bu. Ex1 bu. Ex2 ne? İkinci denklemimiz bu. Sonra kontrol edeceğiz bunları. Bir de e lambda var. Üçüncü diferansiyel denklemimiz bu. Şimdi bunu üçünü aynı zamanda şey yapacağımız, çözmemiz gerekiyor değil mi? Diferansiyel denklemleri elde ettik. Lagrange-Euler denklemi çözüp state diferansiyel denklemleri, optimal state trajektörileri. Daha sonra bunları boundary condition'lara entegre edip gerçek çözüm, full çözümü bulacağız. Full state çözümü. Hemen denklemleri kontrol edip doğru yaptık. x2 eksi lambda eksi diff x2t, evet, x2 eksi diff x2 diff x1 2 double dot eksi lambda eşittir 0. Doğru, bir tanesi bu. Diğeri x1 eksi diff x2. Ha, şey var. Doğru, bir dakika. Lambda t diyeceğiz. Zamana bağlı değişiyor lambda. Tamam. Ex1. Ex1 eşittir. Şimdi tekrar kontrol edelim. Ona dikkat edin. Ex1 x2 eksi lambda diff x1 x1 da x1 double x1 double da. Tamam. Ex2 eşittir. Evet, aynen. Eksi x2 double dot. Bakın, eksi x2 double dot eksi lambda dot. Şurada artı x1 eşittir 0. Tamam. Şimdi e lambdaya bakalım. x2 dot x2 dot eksi x1 eşittir 0. Tamam. 3 tane şeyimiz var. 3 tane equation'ımız var. İkisi state'ten geliyor. Bir tanesi constraint'ten geliyor. Simultane olarak çözdürdük. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bunları kapatacağız. Artık çözümü biliyoruz değil mi? Artık iş diferansiyel denklem çözümüne geldi. Şimdi diferansiyel denklem çözümüne geçeceğiz. Optimal state trajektörü çıkarttıktan sonra denklem olarak, diferansiyel denklem olarak. O zaman bir tanesi differential equation 1 eşittir şu. Differential equation 2 eşittir. D3 eşittir şu. Böyle yazacağız. SYMS x1t x2t dedik. x2t lambda t dedik. Tamam mı? e x2 dedik. E x2 şu. Eşittir 0. Şey diyeceğiz. Differential equation dedik. DE1 D2 D3. Ondan sonra şimdi şey diyeceğiz. Constraint, pardon, boundary conditions. DC diyelim. Şimdi boundary condition'ları yazalım. Neymiş onlar? Ha, şunlar. Boundary conditions x1 için BC x1 diyelim. BC x1. x1 x1 0 eşittir 1. x1 2 eşittir 1. Boundary conditions 2.
BC x2 eşittir. X2 0 eşittir 1. X2 2 eşittir 1. Tamam. Büyük BC eşittir. BC x1 BC x2 dedik. Tamam. B sol solution eşittir. B sol DE BC. D eşittir x2. X2 lambda şu t'leri kaldır. DE dx1 dif x1 t d2 x1 diyelim. D2 x1 eşittir. Dif x1 t2 iki defa türevini al. Değil mi? Eksi d2 x1 dedik. x1'e göre değil mi? Tamam. Dif x2 yani d2 x2 eşittir. Dif x2 t2 iki defa türevini al. Eksi d2 x2 dl lambdaya göre olan türevi. Dif lambda t. Tamam. Eksi dl artı x1 eşittir 0. Denklemi bir daha düzenliyoruz. Baştan kontrol ediyoruz. Dx2 dif x2 t, o zaman şöyle diyelim. Dx1 eşittir dif x1 t. Dx2 eşittir dif x2 t. Dif x2 t. Bu dx2 dx2 eksi x1. Elle biraz sadeleştirelim, ondan sonra metrek yazalım. Üçüncü dereceden türevi değil mi? Heh. Eşittir 0 olmuş denklem. Bunu da eksiyle çarpmış. Şu denklemi eksiyle çarpmış. Çözüm şu zaten. Şunda sıkıntı yok. Daha sonra buradan manipülasyon yapacağız. Şimdi bu denklemi zamana göre türevini aldık. X2 dot, x2 double dot, x artı tabii x şurası. Eksi lambda dot, eksi x1'in 3. dereceden türevi. Şu an x'in taraf tarafı topladık. X2 dot, eksi x2 double dot, eksi x double dot, lambdalar gitti. Eksi x1 kaldı. Tamam. Bir de x2 dot eksi x1 eşittir 0'mış. Şunu yeniden düzenleyeceğiz. X2'yi yok edeceğiz. Bir dakika şöyle. X1 cinsinden yazacağız yani. X1 3. dereceden denk derecesi. Bunu sağ tarafa atalım hepsini. Şurayı sağ tarafa atalım. X1 3. dereceden artı x2 dat eksi x2 dat artı x1 değil mi? Eşittir 0. x2 dat eşittir x1. x2 dat x1'e eşit olursa şurası x1 olur. Burası gider değil mi? Artı eksi götürür. O zaman x2 dat şu double dat x2 double dat ne olur? X2 double dot'ta elle çözüyoruz yani.
Scalable liste x1 dot. O da şurada x1 dot yazacağız. Çekiş. Tamam. İndirgedik yani. Üçüncü dereceden diferansiyel denklemi çözüm oldu. Basit. Adi diferansiyel denklem çözümünü indirgedik. X1'in üçüncü dereceden artık bizim denklemlerimiz şu oldu. X1'in üçüncü dereceden türevi eksi x1 dot. X1 dot. Evet. X2'de buna eşittir x1 dot. Şurada x1 dot koyacağız. Eksi gelecek. Şurası eksi olacak. Denklem buydu. Taraf tarafa çıkartırken buranın eksilisini alacağız. Bunun eksilisini alınca burası artı olacak. Burası artı, burası eksi olacak. Heh, tamam. Sonra taraf tarafa topluyoruz. Taraf tarafa toplayınca şu ikisini eksi x1 üçüncü lambdalar götürdü. Evet. x3 double dot x3 double dot eksi x1 dot oldu. Tamam, güzel. Şimdi oldu. Peki. Şimdi artık bu diferansiyel denklemi çözeceğiz. Bunu nasıl çözeriz? Bunu artık basit çözmesi. X1 artık bizim değişkenimiz ne olacak? SVM'si x1t, x1t, t oldu. T3 x1 eşittir. Dif x1 x1 t3 dx d dx1 eşittir. Dif x1 t. Buna diferansiyel denklemimiz d3x1 eksi dx1 eşittir 0. Sol diferansiyeli eşitledik. Bu bize neyi verdi? X1 optimali verdi. X1 eksi. Şu an teorik kısmı yani hallettik sayılır. Sonra Pontryagin principle'lara falan geçeceğiz. Ondan sonra Hamilton-Jacobi-Bellman equation var. Yani teorik ağırlığı yüksek bir ders ama biz burada zaten uygulama yapacağız. Yani bu makalelerde biz böyle birkaç makale belirleyip güzel bir şöyle bir aslında yayın çıkartacak şekilde de bu yapılabilir. Bu dersin sonucunda bir konferans makalesi falan ortak yazılabilir böyle bir şey. Güzel bir problem belirleyip. Bunu ayrı yere yazayım. Şöyle yazayım. Şöyle. Daha sonra boundary value problemlara gelecek. Constraints minimum principle onlara bakacağız. Tamam, buradan devam ederiz haftaya. Tamamdır hocam.